awakening draws near. I alone can save you from what is to come. My dream has become your own. Enzot, birden fazla kaynağa göre Old God'ların en zayıfı olsa da belki de plan kurma konusunda en başarılısı. Hatta daha Enzot'un yalnızca adını bildiğimiz dönemde bile Old God'lar arasında en sinsi olduğu söylenirdi. Bunun sebebi tabii ki aslında oyun hikayesinde kilit noktada yer alan bir sürü olayda Yogg-Saron kadar payı olması. Emerald Nightmare'in yayılması veya Ashara ve takipçilerinin Naga'ya dönüştürülmeleri gibi. Ki Enzot'un bu kadar geç ortaya çıkma sebebi de kardeşlerinin yaşadığı hezimetlere şahit olduğu için her zaman kendini gölgelerde tutup hizmetkarları aracılığıyla başımıza bela açmasıydı. Enzot'un başımıza açtığı belalardan detaylıca şu videoda bahsetmiştik zaten ama bilmeniz gereken şey Enzot her ne kadar çok kolay sinirlenen bir Old God olsa da her zaman sakin kalması, çok ileriye dönük adımlar atması ve genelde bu hamlelerinde de başarılı olmasıyla meşhur bir Old God. Şöyle düşünün, Cataclysm Expansion'ında Deathwing ve Twilight Hammer'ın her hamlesi Enzot'un kontrolünde gerçekleşti. Paketin sonunda Deathwing yenilmesine rağmen Aspect'ler güçlerini kaybettiler ve Azeroth en önemli koruyucularından oldu aslında. Bu olayın ardından Alexstrasza'nın tabiriyle ölümlerin çağı başladı ve bu dönemde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Yalancı Horde bir değil birden çok kez birbirine girdi ve Azeroth'u yaktı yıktı. Burning Legion 3. kez saldırdı vesaire. Yani Enzot başarısız olmuş gibi gözükse de aslında bize uzun vadede büyük zarar verecek bir olayın gerçekleşmesine vesile oldu. It was here, in ages past, that the god of the deep lost a great battle to the god of seven heads. But as was so often the case, even defeat ultimately worked in N'Zoth's favor. Enzot'u özel kılan, belki de imzası olan özelliği de Xal'atath'ın tabiriyle yenilgiden bir şekilde zafer çıkarmayı bilmesi. Aynı Kataklizm sonrası olduğu gibi, aynı Battle for Azeroth ve Ny'alotha sonrasında olduğu gibi. Battle for Azeroth sırasında Enzot öyle bir hamle yaptı ki aslında kardeşlerinden ne kadar farklı olduğunu sırf bu hamlesini bile gösteriyor olması lazım. Enzot derinlerde gizlendiği çağlar boyunca hem Khatun'un hem Yogg-Saron'un hem de Yishar'cın aynı hatayı tekrar yaptığını gördü. Hapislerinden kaçmak için çok aceleci davranmaları, fazla agresif olmaları ve en önemlisi bizi karşılarına almaları. Enzot, Azeroth'un şampiyonlarının birlik olduğunda karşılarında kim olursa olsun duramadığını birden çok kez şahit oldu. Bu yüzden de işe her zaman yaptığı gibi mürit toplayarak başladı. Ashara videosunda bahsetmiştik. Kraliçe Ashara aracılığıyla Kulturan halkının bir kısmını Kıtır'a çevirdi. Ama daha önemlisi bizi yanına çekmeye, bizim güvenimizi kazanmaya uğraştı. Çünkü kendine çok güvenirse ama en önemlisi bizi birlik olmuş şekilde karşısına alırsa başına neler geleceğini biliyordu. Patience. They may yet prove worthy of my gift. Yes, you are indeed the ones I seek. The ones to turn the tide. Enzot bize karşı savaşmak yerine güvenimizi kazanarak bize gerçekleri göstereceğini vaat ederek bizi bölmeye uğraştı. Ve bunda bir bakıma başarılı oldu. Xal'atath videosunda detaylıca bahsetmiştik. Battle for Azeroth sırasında Xal'atath ile yaptığımız uzun bir görev serisinin sonunda Xal'atath işine hapsedildiği bıçaktan kurtulurken bizi Enzot'un insafına bırakıp ortamdan uzaklaşıyordu. Go, but the blade must remain to serve my will. A fair exchange. Shadows guide you, my dear friend. We will meet again. I am certain of it. I have dreamed your destiny, mortal. The hour is close at hand. That which was sunken shall rise. All that was sleeping shall be awakened. Receive my gift and see all truths before you. N'Zoth bize burada bir hediye bahşetti. Alnımızın üstünde bir göz. Ki aslında N'Zoth ile en çok eşleştirilen temalardan biri de onun her şeyi görmesi, her şeyden haberdar olmasıdır.
His gaze falls upon you. N'Zoth sees all. His eyes behold every truth, every unnumbered crime. Hatta Ny'alotha raid'inde her yerde Enzot'un gözlerini görebilirsiniz. Kendisi bayağı röntgenci gibi, yani her hareketinizi takip ediyor. Gözleri olarak kullandığı suikastçileri bile var hatta. Ve şu an o gözden bizde de var. Bir karakterde değil, belki binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca oyuncu da şu an o hediyeden olabilir. Kaç kişi Enzot'un hediyesini temizlemeyi seçti, kaç oyuncu tutmayı seçti bilmiyoruz ki. Herkes olabilir. Ki eğer o gözü tutarsanız Battle for Azeroth bölgelerinin çeşitli yerlerinde alnında o gözden olan NPC'lerde rastlayabilirsiniz. Yani sadece biz oyuncular değil, belki de on binlerce NPC'de de bu hediyeden var. Ve hepsi bekliyor. Neden bekliyor? Tamamen N'Zoth'un baştan sona kurguladığı olaylar zincirinin sonunda Ny'alotha'nın kalbinde N'Zoth'un kafasına Azeroth ışını gönderip patlattık. Hani o mekanizmayı kurmak için aktive etmemiz gereken Titan tesislerini N'Zoth bizden çok önce saldırıp ele geçirmişken bize bırakmış olmasını, Ash'ara'nın mutlaka bu bıçağı N'Zoth'un kabuğuna saplayın demesini veya N'Zoth'un ölmeyi kabullenerek hiç karşılık vermemesinden bahsetmiyorum. Ny'alotha'ya N'Zoth'un bu düş diyarına saldırdık ve N'Zoth'u, Ny'alotha'yı ve bıçağı patlattık ve her şey mutlu sonla bitti. Mi? The whispers did not end with his defeat. In fact, it seems new voices have joined the chorus. When I think of the nightmares he forced into my mind. Yani bundan çokça bahsettik daha önce. N'Zoth ölmesine rağmen bu tarz şeylere çok duyarlı olan Aleyren'in zihninde bir misafir daha gelmiş. Bunun üzerine şimdi bunu aradım da bulamadım ama çok net hatırladığım şey bu raid'in ardından size daha önce bahsettiğim N'Zoth'un hediyesini taşıyan NPC'ler arasında geçen bazı diyaloglar vardı. Bunun bu kadar kolay olamayacağını, N'Zoth'un bir şeyler planlamış olabileceğine inanmak istiyorlardı. Ayrıca N'Zoth'un meşhur sözünü de burada hatırlamak gerek. Yani raid'in ardından havada belirsizlik, bir şüphe vardı. Ama neticede biz WoW oyuncularıyız ve 3 saniyede bu tarz detayları unuturuz. Unuttuk. Shadowlands geldi. Oyunun gelmiş geçmiş en iyi expansion'da oynadık. Sylvanas yaramazlıklar yaptı. Zoval'ı dövdük. Evreni kurtardık, geri geldik. İşte burada Shadowlands'a geçen oyuncular arasında tabii ki de hala bu hediyeyi taşıyanlar vardı. Yani biz N'Zoth'un gözünü normal şartlarda ulaşamaması, görmemesi gereken bir yere götürdük. N'Zoth her şeyi gördü. Sire'den Atreus'u gördü. Belki Shadowlands'ta okuduğumuz Nathrezim notlarını gördü. Zoval'ın muhteşem planını gördü. Ve son sözlerini bizimle beraber duydu. Zereth Mortis'i, Sepulchre of the First Ones'ı normalde asla görmemesi gereken yerleri gördü. Ve biz ardından alnımızın ortasında bu hediyeyle N'Zoth'un daha da seveceği bir yere, Dragon Isles'a geçtik. Primalistleri, Primal inkarnatları gördü. Aberus'u ve orada açılan kapıyı gördü. Ash'ara notlarını bizimle beraber okudu. Devamlı bizim üzerimizden bilgi edindi aslında. Neltari'nin Azeroth'un arka tarafa dair notları, Uldaman notları, Irdikron'un Void'le anlaşması ve Zalatat, Amidrasel'in filizlenmesi hepsini gördü. Evet, biz Dragonflight görev serisinin başında kendimizi Ny'alotha'nın kadim dönemlerinde bulduk ve oradaki geçmişteki N'Zoth bizi tanıdı. N'Zoth'un bizimle, seçilmişleriyle olan bağı da hiç kopmadı. For now, you will yet serve me. The final truth awaits you, my chosen. Peki bir de Eginot'un şu fısıltısını dinleyelim. Before the last shadow falls, the father of sleep shall savor his feast. Son gölge çökmeden önce
üzerimize son karanlık düşmeden önce uykunun babası ziyafet çekecek. Bu Father of Sleep, uykunun babası muhabbet hep Muezzela ile ilişkilendirilmiştir. Çünkü Muezzela'nın lakaplarından biri Father of Sleep. Ama yani ben daha bu fısıltıyı ilk duyduğumda aklıma gelen Muezzela değil, N'Zoth olmuştu. Çünkü Old God'lar arasında uyku ve rüyalar ile en çok ilişkilendirileni her zaman N'Zoth olmuştur. Ki bunda kendisinin aslında yine Old God'lar arasında Cthulhu'ya en fazla benzerlik gösteren olmasının da payı var. Peki bu ne demek? Bizim üzerimize son gölge çökmeden, her şey iyice ters gitmeye başlamadan önce N'Zoth benliği Blade of the Black Empire'ın içinde canlı olduğu ve yaşanan her şeyde bizim aracılığımızla gördüğü için belki de bizim duygularımıza ziyafet çekecek. Ya bunu tarif etmesi biraz zor ama her şey onun istediği noktaya gelene kadar yaşanan her şeyi büyük bir keyifle takip ediyor olabilir diyelim. Şimdi bence N'Zoth'un zaferini en geç Midnight'ın ortasında göreceğiz. Ben buna %100 eminim. N'Zoth böyle bir durumda bize verdiği bu hediyenin karşılığını almayı bekleyecektir. Bize seçilmişlerim demesinin karşılığını almak isteyecek ve gözlerimizi açacak. Bu durumda da bu hediyenin gerçek işlevini yerine getirerek bize kontrol altına almaya çalışacak. Ama hop, yok öyle bir şey N'Zoth'cum, sen kim kontrol altında oluyorsun, o benim karakterim. Böyle bir hikaye Blizzard'da gayet ilginç bir oyun alanı açabilir. Visions of N'Zoth yamasındaki Sanity mekaniğinin oyuna tekrar eklendiğini ve N'Zoth ve Void'un Azeroth üzerindeki etkilerinin artmaya başladığı sıralarda benim gibi ya da bizim gibi bu hediyeyi hala tutan oyuncuların ekranının dönem dönem değiştiğini, ekranın çevresinde tentacle'lar veya void efektleri oluştuğunu hayal edin. Hatta özel bir görev serisi de yapabiliriz. N'Zoth bizimle aynı BFA boyunca olduğu gibi doğrudan konuşup yanına çekmeye, aklımızı karıştırmaya çalışır. N'Zoth zaten bizi yenerse bunu saldırarak değil, bizi bölerek, oyuncuları bölerek, beraber savaştığımız dostlarımızı kendi yanına çekerek bunu başaracak ki bunu yapabilecek bir Old God. His devoted outnumber the sands, the stars. Bu hediyeyi aktive edilmeyi bekleyen bir bomba gibi düşünmeniz lazım. N'Zoth doğru zamanın geldiğine karar verince bize bu şekilde içeriden rahatlıkla darbe vurabilir. Yalnızca biz değil, dediğim gibi bu hediyeyi taşıyan belki de sayısız NPC var. En kolayından tek hamleyle onları yanına çekerek hem Alliance'ın hem de Horde'un şehirlerinde karışıklık yaratabilir. Twilight Hammer üyeleri hala parça parça da olsa aktifler. Onlar da işe koyulur. Gerçek liderleri zaten aşağıya koluna takmış Azeroth'u turluyor olacak. Ama şu var, şimdi bunu benden duymak sizi şaşırtacak belki ama biz oyuncular N'Zoth'un tarafına geçemeyiz. Geçmememiz lazım. Buna Blizzard zaten izin vermez diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz şeylere izin verselerdi daha öncesinde Burning Legion'a veya Mawsworn'a katılma şansımız olurdu. Niye olmaması gerektiğini de şöyle anlatayım. Bundan daha önce bahsetmiştim ama özetlemek gerekirse ne Titanlara, ne Naurulara, ne de Old God'lara bel bağlamamalıyız. Hepsinin derdi aynı. Bizi ve Azeroth'u ele geçirmek. O yüzden yani ben şahsen Void'i, Titanlara, hele o eşşoğlu eşek Aman'la tercih etsem de ne yapıyoruz? Kozmik güçlere ve onları temsil eden tanrısal canlılara değil, Azeroth'a ve yanımızdaki karakterlere sadık kalıyoruz. Hatta bu konuda şahsi görüşümü de söyleyeyim. Bu N'Zoth hediyesini de alıp sosyal medyada paylaşan çok fazla Void Elf oyuncusu görüyorum. Yani abi gerçekten WoW topluluğunun biraz lore öğrenmesi lazım. Yani Void Elf oynayıp kafanda o hediye olduğu için mutluysan Void Elf'lerin hikayesini de anlamışsın demektir. Void Elf oyuncusu olarak kafanda N'Zoth'un gözüyle dolaşmak, Demon Hunter oynayıp ben Burning Legion'a katılacağım demekle aynı. Demon Hunter olarak git Illidan'a de bakalım. Ben Burning Legion'a katılıyorum diye başta neler gelecek. Çok saçma. Ben o hediyeyi tutuyorum ama Human karakterimde. Siz de Void Elf oynayıp o hediyeyi tutuyor olabilirsiniz. Saygı duyuyorum tercihinize ama çok mantıksız olduğunu söylemem lazım. Çünkü Void Elf'lere dair her şeye ters bir hareket. Evet. Teori özetle bu. Ben o hediyenin hala Saga'nın hikayesine edileceğini düşünüyorum. Yani Blizzard loyalistler için bir şey yapmadı. Buna mı yapacak derseniz de aslında yaptı. Çok büyük şeyler yapmadığı doğru ama Shadowlands sırasında Sylvanas'ın loyalistlere özel birkaç diyaloğu vardı ve Forsaken görev serisinin sonunda da yine loyalistlere özel mesaj göndermişti hatta. O yüzden bu hediyeden saga boyunca ilginç şeyler çıkabilir. Tavsiyem sakın silmeyin. Dursun. Evet, silerseniz oyuncak olarak ayrıca geliyor ama onun bir numarası olmaz. İnancını kaybetmeyip hediyeyi silmeyenler ödüllendirilecek çünkü. N'Zoth'un hediyesini hala tutuyorsanız yorumlarda belirtin. Teori konusunda görüşlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.